Kültürhane Kent Rasathanesi'nde bu hafta kentler üzerinde scooterlı bir yolculuğa çıkıyoruz. Buyurun. İyi oldu, iyi oldu. Kültürhane Kent Rasathanesi'ne hoş geldiniz. Friedrich Ebert Stiftung Derneği'nin desteğiyle her hafta çıktığımız kentler turunda bu hafta bayağı kent soylu bir program yapmaya niyetlendik. Geniş bir kadro var. Burkay ve Nilgün. Onların haricinde Onur ve Burçak da bizle beraber. Onların varlığının şeyini görüyorsunuz. Meğersem her salı bu ortamda gün geçiriyorlarmış. Biz de basmış gibi olduk onları. Hemen çullandık ganimetlerine. Baksanıza yani laik sandalyemizle, buna laik sandalye deniyormuş. Yani açılır kapanır pandemiyle birlikte. Postane mataramız, daha arkada görmediğiniz kahveler, neydi eklerler, efendim daha neler kim bilir, daha neler çıkacak. Böyle bir program, yani bayağı kent soylu bir program yapmaya niyetlendik. İlk niyetimiz aslında safiyane bir scooter programı yapmaktı. Elektrikli scooter programı yapmaktı. Ama bu konforu bulunca konuda birazcık sapma olduğu bir gerçek. Neden scooter dediğimi birazdan açıklayacağım. Resmi makamların ağzıyla konuşmaya çalışıyorum çünkü. Hepimizin artık bayağı gündelik hayatında kullandığımız, öykündüğümüz veya sakındığımız bir alete döndü. Bir yerden büyük şehirlerde özellikle gençlerin yeni maceralara atılırken bizleri başka maceralara sürüklendiği bir alet, kentlerin yeni vazgeçilmez bir ulaşım aleti olma yolunda emin adımlarla ilerliyorlar. Onları biraz konuşalım istedim ve çünkü bunları daha önce de konuşmuştuk. Bir düzenlemeye ihtiyacı var derken o düzenlemenin çıktığını öğrendik. Çünkü 14 Nisan 2021 tarihli resmi gazetede gerçekten de elektrikli scooter, parantez içinde e-scooter, aynen böyle yazıyor, yönetmeliği çıktı. Artık bizim de Türkiye olarak Nisan 2021'den beri bir scooter yönetmeliğimiz var. Bu scooter yönetmeliği nerede binileceğine, nelerin yapılacağına, nelerin yapılmayacağına, kaç yolcunun taşınacağına veya nerelere park edileceğine dair genel çerçeveyi çizmiş durumda. Ve o çerçeveye dayanarak belediyelerin de kendi yönetmeliklerini çıkarması bekleniyor. İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da, Mersin'de bu yönetmelikler hızla çıkmış sonbahardan itibaren. Ama farklılıklar var. Yani işte sayı olarak farklılıklar var. Çünkü resmi yönetmelik her 200 kişiye bir scooter tahsis etmiş. Yani öyle bir hak tanımış. Burada kastettiğimiz tabii böyle şahsi scooterleriniz değil. Paylaşımlı kiralanabilen scooterlerin düzenlemesi bu. Ve her 200 kişiye bir scooter oranı, ya artık scooter demeyeyim ben değil mi yani? Scooter o kadar resmi de olamıyorum ne yazık ki. Her 200 kişiye bir scooter düşmesi ne karar verilmiş. Bu sayede Ankara'da 5169 scooter izni veriliyormuş. İstanbul'da 75.000 civarında scooter olması planlanıyormuş. Şimdiden 30.000 olduğu tahmin ediliyor İstanbul'da. Hız sınırlarında farklılıklar var. Normalde yönetmelik 25 km/saati belirlemiş durumda. İstanbul ve İzmir 25'i benimsemiş. Ankara 20'ye, Mersin 18'i belirlemiş. Yani Mersin'deyseniz dikkat edin. 18'in üzerinde hız yapmanız yasak scooterlarla. Parklar ciddi sorun. Hepimiz görüyorsunuzdur. Hem bazen dolaşımı engelleyen hem de oradaki çerçeveyi bozan bir kirlilik de yaratılabiliyor. Herkes bir direğe, bulduğu bir direğe, banka bağlayabiliyor. Onun bir takım kuralları gelmiş. İstanbul enteresan, yasak getirilen yerleri sayıyorum size. Cumhurbaşkanlığı binaları, askeri alanlar, emniyet birimleri, gümrük binaları, konsolosluklar, itfaiye alanları, sağlık kurumları, saray ve kasırlar, tarihi surlar ve kapılar. Yani sadece bir takım protokoller mekanların civarına park edilmesi yasaklanmış durumda. Diğer yerler, yani kamusal dediğimiz, bizim kullandığımız, yürüdüğümüz çocuk arabasıyla çocuğunu gezdirmeye çalışana engel olup olmadığına dair bir düzenleme yok. Cumhurbaşkanlığı, tarihi kasırlar, gümrük, itfaiye. İzmir belediye yasak bölgeleri ilan edebilir demiş. Fiyatta bir takım değişiklikler var. İstanbul onları akbile, bilet parasına göre işte başlangıç şeyi şu olacak, en fazla bu olacak diye bir kural belirlemiş. Ve İzmir'de de şarjın en az %10 olması, Mersin'de de var sanırım o, öyle bir takım şarj sınırları getirmiş. Tam da alışık olduğumuz gibi işte öyle detaylar, nereye park edilir, ne kadar şey yapılır gibi bir düzenleme söz konusu. Tabii bu düzenlemenin hayata geçirilip geçirilmediği en merak ettiğimiz konu. Türkiye'de olunca
her şeyin yasasını yaparız da o yasaları uygulayabilir miyiz diye hep konuşuyoruz. Ama dikkat edin, 23 Kasım'da NTV'de çıkan bir haber, 7 ayda 253 elektrikli scooter kullanıcısına ceza kesildiğini söylüyor. Nisan'da yönetmeliğin çıkmasından sonra Kasım'a kadar 1229 tane denetim yapılmış. 253 kişiye toplam 157.850 lira ceza kesilmiş. O yüzden de dikkatli olmanızda fayda var. Bunlar da baktığınızda tehlikeli araç kullandıkları için, hani scooter'ın tehlikeli kullanılması, trafik levha ve işaretlerine uymadıkları için, 4'ü de kırmızı ışıkta geçtiği için bu cezaya uğramış. Ama park yerleriyle ilgili bir sıkıntı yok. Oysa ciddi bir sorun bu. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi ortak kullanım alanlarında, kamusal alanlarda bizim dolaşımımıza engel olacak şekilde park edilebiliyor. Stockholm'de de benzer bir sorun var. Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi. Onlar sabit bir takım park yerleri belirlemeye başlamışlar. Yani scooterların o taksi durağı gibi, bisiklet park yeri gibi scooter park yerleri var. Şimdiden 1000 tane park alanı belirlenmiş Stockholm'de ve yeni 100 tane daha gelmesi düşünülüyormuş. Bu şu açıdan önemli. 2020'deki bir araştırma, bu tren istasyonu gibi, otobüs durakları gibi toplu taşıma duraklarının yakın civarında bu tür scooter park yerleri konulduğunda toplu taşıma kullanımının %35 arttığı görülmüş. Yani evet, her yerde park edebiliyorsunuz mevcut durumda. Fakat her yerde olması her istediğiniz zaman bulabileceğiniz anlamına gelmiyor ne yazık ki. Bir takım böyle sabit noktaların varlığı ulaşım planlamanızı orada scooter bulacağınız ihtimaline göre yapılmasına imkan tanıyor. O yüzden de bunun artıları da var, eksileri de var. Birazdan bunun farklı boyutlarını konuşacağız. Bu park yerlerinin teknolojisi de hızla gelişiyor. Beekeep diye bir siteye rast geldim. Orada bu park yerleri hem scooter'ınızı bağlamanızı hem de şarj etmenize imkan tanıyor. Böylece bir taşla iki kuş vurmuş oluyorsunuz. Hem nizami bir şekilde scooter'ınızı park ederken hem de onun şarj olmasını sağlıyorsunuz. Scooter'ların şöyle bir avantajı var diğer taşıtlara oranla. Kimin ne zaman nerede kullandığı bilinebiliyor. Bahsettiğim şey kamusal ortak kullanımlardan, neticede bir aplikasyon kullanıyorsunuz, üye oluyorsunuz. O yüzden de ceza kesmeyi kolaylaştırıyor. Fakat genel olarak kullanıcılar bu cezalardan, bu kurallardan habersiz. Dediğim gibi yani ben çok kullanmıyorum, o yüzden bilmiyorum ama sanki kimse bilmiyormuş gibi bir intibaya kapılıyorum scooter kullanım alışkanlıklarını gördüğümde. Bu kuralların bilgilendirilmesinin, bunların yayılması önemli. İzmir'de de sanırım bu kiracı firmalara yılda bir kere kullanım koşullarının bilgilendirmesi yapması zorunluluğu getirilmiş. Yani bu hız, park yasağı, geçiş, kullanım alanlarının bilgilendirilmesi gerekiyor. Düzenleme konusunda İngiltere'de enteresan bir gelişme var. 2 Mart'ta Cities Today web sitesindeki bir haber. İngiltere'deki belediyelerin, yani onlar kentsel taşıma grubu diye geçen bir oluşum bu. İşte Manchester, Liverpool, Londra, Yorkshire gibi önemli belediyelerin bir arada kurduğu UKOME'nin belediyeler arası olduğunu düşünün. Bütün ortak ulaşım politikalarını belirleyen bir dernek bu. Onlar bir açıklama yapmışlar ve scooter yönetmeliklerinin yerele bırakılması talebini dillendirmişler. Orada anlaşılan merkezi düzeyde yapılıyormuş bu yönetmelik. Gerçi aslında yapılmıyormuş da, şu anda Londra'da kullanılan bütün scooterlar deneme kisvesi altında yapılıyormuş. Yani onların hiçbiri resmileşmemiş. Kasım 2022'ye kadar uzatılmış bir deneme süresi. Ondan sonrasında bunların ne olacağı merkezi hükümet tarafından mı belirlenecek yoksa belediyeler mi bunun koşullarını belirlenecek? O bir tartışma konusu. Tartışma konusu sadece bu yasaklarla ilgili de değil. Bu kiralama bedellerinden belediyeler pay istiyorlar. Çünkü bizim kaldırımımızı, bizim yolumuzu, bizim kamusal alanlarımızı kullanıyor. Bundan pay istiyoruz diye bir talepleri de var. Fakat bu da tartışmalı. Çünkü firmalarda şöyle bir gerekçe getiriyorlar. Sizin zaten bir takım karbon emisyonunu düşürme hedefleriniz var. Ulaşmak zorunda olduğunuz bir takım düzeyler var. Ve aslında scooter kullanımı bunu sağlıyor. O yüzden de size para vermek değil, zaten biz sizin amaçlarınıza hizmet ediyoruz gibi bir argüman var. Bu başka bir tartışmayı getiriyor. Gerçekten scooter kullanımı çevreci mi? Yani ilk bakışta herhangi bir fosil yakıt kullanmadığı için, açık havada yapıldığı için, görece yavaş yapıldığı için bir çevreci intibası bırakıyor. Fakat bunların çevreciliğine dair bir takım soru
işaretleri var. Aralık 2020'de Cyclist Türkiye bu konuyu haber yapmış ve 2019'da Amerika'daki bir üniversitenin yaptığı araştırmaya atfederek aslında scooterların mesela toplu taşıma araçlarından daha fazla karbon emisyonuna sebep olduğunu iddia etmişler. Bunun gerekçesi de şu: scooterların kullanım ömrü toplu taşıma araçlarına oranla çok daha az olduğu için, yani burada kullanım ömründen kastedilen muhtemelen bataryaları, o bataryaların genel olarak sadece scooterlar için değil, güneş enerjisinde de o sorun var mesela. Çok ekolojik gibi geliyor ama sonra o kullanım ömrü dolan bu şarj ünitelerinin ne olacağına dair şu anda bir cevap yok. Erteleniyor onlar ama bizi bekleyen başka bir belada bu şarjlı cihazların ömrü dolan bataryalarının akıbeti olacak. Buna yönelik olarak dünyanın en büyük scooter firmalarından biri Lime bir açıklama yapmış o araştırmaya karşı. Evet, önce haklıydınız ama teknoloji gelişti. Şu anda scooterların ömrünü uzattık ve o yüzden de o söylediğiniz ömre dayalı emisyon iddiası çok yerli değil diye savunmuşlar kendilerini. Fakat daha güncel bir araştırma, bu Ocak ayında İsviçre'de yayınlanmış bir araştırma. Bu mikro ulaşım araçlarının sadece kendi ömürlerinin sebep olduğu emisyona bakmamışlar. İkame ettikleri ulaşım türlerine kıyaslamışlar. Yani kim scooter kullanıyor sorusu, yaya, normalde bir yere yaya gidecek olanlar veya işte toplu taşıma kullanacak olanlar scooter'a biniyorlar. Yani ikame ettiği aracın o karbon emisyonuna sebep olan bir araç olmadığı iddiasındalar. O yüzden de zaten yaya gidecekken az veya çok bir emisyona sebep olan bir araca sahip oluyoruz. Onların iddiası da ikame ettikleri araçlara kıyasla scooterların çok daha fazla emisyona sebep olduğu. Bu fakat paylaşımlı olanlar için geçerli. Yani eğer siz kendinizin scooter'ına biniyorsanız bu argüman pek geçerli olmuyor. Fakat bu çevrecilik argümanını bir kenara bırakırsak başka boyutları da var scooter'ın. Mesela bir eşitlik boyutu önemli. Bütün bu elektrik araçları yeni bir tartışma da yaratıyor. Ne kadar kamusal alandaki hem yaş, hem cinsiyet, hem engellere ne gibi çareler ürettiğine dair bir başlık da var. Öyle ki Dönüşümcü Kentsel Dolaşım Derneği, daha önce de referans vermiştik, TÜMİ, 2022 başında daha yeni bir rapor yayınladı ve elektrik kadınları diye bir 15 kadını konu eden bir rapor bu. Ve dünyanın farklı yerlerinde bu elektrikli ulaşım araçları üzerine çalışan, bunların yaygınlaşmasına ulaşan, teknolojisini geliştirmeye çalışan 15 kadının profili yayınlanmış durumda. Tam da bu konuda Women Mobilize Women, kadınları harekete geçiren kadınlar adlı bir başlıklı bir web sayfası 21 Mart'ta bu scooterların kadın, erkek ve genel olarak dezavantajlı gruplara yönelik potansiyelini tartışmaya açmış. Ve deniyor ki mesela kadın erkek eşitliği açısından hala ne yazık ki hane işlerinden sorumlu olan kadın ve onların bu gündelik hareketlenmelerinde, yani işte çocuğu okula götürmekte, alışveriş yapmakta, bir takım ziyaretler yaparken elektrikli scooter kadınları çok daha mobilize edebilir. Tabii ki bunun altyapısının sunulması koşuluyla. Bu altyapı sunulduğunda, örneğin Hollanda'da araştırmalar gösteriyor ki kadınlar erkeklerden %85 daha fazla scooter yolculuğu yapmışlar ve %14 daha fazla kilometre yapmışlar ki bu kilometre 2,2 milyar kilometreye tekabül ediyor. Yani kadınların Hollanda'da bir yıl içinde yaptıkları scooterlı veya elektrikli bisikletli seyahat 2,2 milyarı buluyor. Sıcak memleketlerde, örneğin Mersin'de bu çok daha fazla anlam kazanıyor. Yani sadece scooterlardan bahsetmiyorum burada, bisikletlerden de. Yani 2 pedal bastığınızda kanter içinde kalacağınız bir coğrafyada tabii ki bu çok daha anlamlı. Güvenlik boyutu var. Yani nasıl bir güvenlik boyutu var? Araştırma şunu söylüyor: evet, kadınlar toplu taşımayı daha fazla kullanıyorlar ama evlerinin kapısına kadar toplu taşıma gitmiyor. O son kilometre denilen, yani duraktan eve kadar olan yolu daha güvenli, daha hızlı kılmış durumda olduğu söyleniyor. Burada scooterların park yeri tartışmasını düşündüğünüzde indiği durakta scooter'ı olacağı düşünen bir kadının çok daha güvenli bir seyahat yapması mümkün olabilir. Yaş konusunda da bir eşitlik söz konusu. Hem okula giden çocuklar
hem de yürümekte, bir takım fiziksel hareketlerde zorlanan yaşlılar açısından önemli bir hareket imkanının tanıdığını öğreniyoruz. Bir diğeri tabii ki engelliler. Yani çok daha kolay, kamusal alanda, kent içinde çok daha rahat dolaşmalarına izin veren bir araç sonuçta. Ve tabii ki yani şimdi içinden geçtiğimiz dönemde olduğu gibi benzin, yakıt fiyatlarının fahiş noktalara geldiği zamanlarda önemli bir, özellikle düşük gelirler için çok önemli bir ulaşım alternatifi olabilir diyelim ve bu hafta müsaadenizi isteyelim. Her hafta olduğu gibi sizleri hafta içinde yorum, öneri, eleştirileriniz için artık e-mailime mi atarsınız, Instagram'dan mı yazarsınız, yoksa Twitter'dan mı iletişime geçersiniz bilemiyorum. Ama bizi habersiz, yorumsuz bırakmamanızı diliyorum. Gelecek haftaya kadar hoşça kalın. Hayır ama bu gerçekten gitmiyor bazen. Niye gitmiyor ya? Gitmiyor. Çünkü gerçekten zor hareket ediyor. Gitmiyor, dur. Kültürhane Kent Rasathanesi'nde bu hafta ne oldu Burkay? Böyle garip, memnuniyetsiz bir hareket yaptın. Yaptın. Kameraya değdi ya başım. Ha, tamam o zaman baştan başlayacağız. Kültürhane Kent Rasathanesi'nde ne diyorsun anlamadım ki. Elim... Öyle diyorum, ne diyor olabilirim? Soldan geliyordun yani. Ha tamam, bu son. Bir daha yapmayacağım. İyi oldu. Kabul edin.